Merhaba. Bugün sizlerle Dune filmini inceliyoruz. Dune, mistik, büyüleyici görsellere sahip muhteşem bir bilim kurgu filmi. Dune ne demek? Dune, kumul demek, kum tepeleri demek. Aslında Dune evreninde her şey farklıymış gibi. Evet, yanlış duymadınız. Farklıymış gibi dedim çünkü aslında çok da farklı değil. Sonuçta her şey gelip evrensel temalara bağlanıyor. Kahramanlık, efsane, hırs, mücadele, ego, korku, aşk gibi evrensel konulara. Filmin konusunun farklılığı ise çok fazla detay içeren, farklı bir dünyanın yaşam normlarını anlatan teknik detaylara sahip olmasından geliyor. Ve bu detayları bilmeden Dune serisine başlamak biraz zorlayıcı. Size anlatacaklarım bir oyunun kullanım kılavuzu gibi düşünebilirsiniz size anlatacaklarımı. Dune evreninde bilinmesi gerekenlerin olmazsa olmazları var. İşte ben size bu video ile tam da bunları anlatacağım. Birinci Dune filmini seyretmediyseniz bu videoyu seyretmeden ikinciye gitmeyin. Filmin karakter oyuncuları bile filmin detaylarını tam çözememiş durumdayken herhangi bir insanın ilk seyredişte her şeyi çözebilmesi mümkün durmuyor. O yüzden ilk film biraz detayları anlatmak için kullanılmış. Asıl konuların açılımı ikinci film ile başlıyor. Frank Herbert'ın 1965'te yazdığı Dune kitabını 1969'da Dune Mesih'i takip etti. 76'da da 3. kitap Dune Çocukları çıktı. Ardından 81'de Dune Tanrı İmparatoru ve 84'te de Onu Dune Sapkınları ve Herbert'ın sonuncu kitabı Dune Rahibeler Meclisi ile yani 6. kitap ile 85'te seri tamamlandı. Dune kitabının unfilmable book yani filmi çekilemeyen kitap olarak anıldığını biliyor muydunuz? Dune'un filme çekilmesi için denemeler oldu geçmişte. Mesela bunlardan biri Jodorowsky'ydi. Jodorowsky yönetmen olarak bu filmi ele almıştı. Kendisi sürrealist bir sanatçıydı. Biraz çılgın, biraz kaçık. Yönetmenliğini yapacağı filme ayrılan bütçenin çok üstüne çıkacağından korkulduğundan uzun bir süre üstünde çalıştığı projeyi bırakmak zorunda kaldı Jodorowsky ve ilk filmin çekimi böylece 1984'te David Lynch'e nasip oldu ve maalesef başarılı bir çalışma olamadı. Çünkü kitap içgörüler, düşünceler ve açıklanması gereken teknik detaylardan oluşuyordu ve kitabın filme dönüştürülmesi işte bu yüzden çok zordu. Ve unfilmable yani filmi çekilemeyen ünvanını hak etti ta ki Denis Villeneuve'ye kadar. Arrival filmiyle hafızalarımıza kazınan Denis Villeneuve, Ansande, Türkçedeki ismiyle İçimdeki Yangın, Blade Runner 2049, Sicario ve Prisoners gibi daha pek çok filmin yönetmenliğini yaptı. Arrival ve Dune ile sanatının doruğuna çıkan bir yönetmen kendisi. Randevu with Rama ve Kleopatra projeleriyle yakında Beyaz Perde'de yine rüzgar gibi esecek olan Denis Villeneuve, Randevu with Rama filmini steroidli bir Arrival yani İngilizce şekliyle Arrival on Steroid olarak yorumluyor. Bildiğiniz üzere Randevu with Rama, Arthur C. Clarke'ın romanı. Şubat ayındaki duyumlarıma göre senarist Eric Roth senaryonun yarısına kadar gelmişti. Yani çok yakında yeni projeleriyle Beyaz Perde'de konuk edeceğiz yine Villeneuve'ü. Şimdi Hans Zimmer'e değinmeden geçemeyeceğim. Evet, ses tasarımı konusunda muhteşem bir performans sergilemiş Hans Zimmer burada. Eğer Hans Zimmer bir filmin sesinin tasarımını yapıyorsa o filmi sinemada seyredin.
Çünkü buna değecek, bundan emin olabilirsiniz. Filmde Sardukar Chant böyle egzotik bir ses, sıkıştırılmış bir ses aslında. Filmin müziğindeki o egzotik tadı, yani spice dedim. Baharatla spice'ın karışımı oldu. O egzotik tadı, yani baharat etkisini arttıran en önemli faktörlerden biri kanımca. Şimdi hep birlikte ses dizaynına bir kulak misafiri olalım Hans Zimmer'in. Burada ritüeller yapıyorlar. İmparatorun askerleri bunlar. Sardukar Chant denmesinin sebebi bu. Evet, burada da Hans Zimmer'in sanatçılarını görüyoruz. Arkada düdük çalan bir arkadaş var kadının arkasında. O da çok orijinal sesler çıkarıyor. Bu ses muhteşem. Bu filmin en önemli sesi bence. O tadı veren muhteşem. Dinlemek ne kadar keyifli, değil mi? Sanat. Evet. Bu da baharat içeren tuz. Her şey baharat içeriyor. Evet. Detaylara girmeden önce Dune evrenini tasvir etmek gerekiyor. Kaladan gezegeni, şu arkamda gördüğünüz yeşil renkli gezegenden bahsediyorum. Atreides'lerin gezegeni. Atreides'lerin komuta ettikleri ordu çok güçlü bir ordu. İmparator bile kıskanıyor onları, düşünün. O kadar güçlüler. Atreides'lerin başında Dük Leto var. Soylu bir haneden Atreides'ler. Paul, Dük Leto ve Lady Jessica'nın oğlu. Paul bu arada bizim kahramanımız. Evet. Dük Leto, Lady Jessica ile evli değil. Çünkü kendini politik bir evliliğe saklıyor. Hanedan soylarından biriyle bir gün gerekirse evlenebilsin diye. Ancak filmin içinde bir sahnede Lady Jessica'ya olan aşkını itiraf ediyor. Seninle evlenmeliydim diyor. Soylu bir evliliği beklemek uğruna Lady Jessica'yı beklettiğine çok pişman. Ama bunu Lady Jessica'ya söyleyemeden de kendisi maalesef öldürülüyor, suikasta kurban gidiyor. Lady Jessica bir Bene Gesserit bu arada. Bene Gesseritler kadınlardan oluşan bir tarikat. Asil soyları karıştırarak ileride dünyaya gelecek olan Bene Gesseritlerden doğacak erkek çocuğu olan Kwisatz Haderach için zemin hazırlıyorlar. Bu zemini yüzyıllarca süren çabalarla emek işleyerek oluşturuyorlar. Mesela yüzyıllarca önce Fremen adındaki kabilenin arasına karışıp Lisan-ı Gayb denen kişinin geleceği üzerine efsaneler yaratıyorlar. Yani günümüzdeki Mehdi beklentisine benzer bir beklenti oluşturup sonra kendi kanlarından yönetebilecekleri, altını çiziyorum, yönetebilecekleri güçte bir insan başa geçirip dünyayı yönetmek istiyorlar. Bene Gesseritler bu açıdan çok tehlikeliler. Bazı güçleri var. Voice, yani ses denilen hipnoz gibi sesle komuta ettikleri özel bir ses güçleri var. Sahip oldukları bir başka güç ise doğuracakları çocuğun kız mı, erkek mi olacağına karar verebilmek. Kwisatz Haderach olarak doğacak erkek çocuğa kadar hep kız çocuk doğuruyorlar. Bu kız çocuklar özel, asil kanlarla karışmış çocuklar oluyor. Onları da tekrar soylu hanedanlardan çocuk peydahlamak için kullanıyorlar. Bu özel üreme yönteminin artık meyve vereceği zaman, yani bir Bene Gesserit rahibesinin bir gün erkek çocuk doğurmasına izin verildiğinde o çocuk artık Kwisatz Haderach olacak. Kwisatz Haderach organik mental kapasitesiyle geçmişle gelecek arasında köprü olabilen o beklenen Mehdi olacak aslında.
İşte Lady Jessica da bu özel üreme amaçlı yetiştirilen rahibelerden. Ancak Bene Gesseritlerden ziyade aşık olduğu Duke Leto için elinden geleni yapmaya çalışan bir kadın. Duke Leto'nun hanedanına bir veliaht verirse Duke Leto'nun mutlu olacağını düşündüğü için Bene Gesseritler tarafından kız çocuk doğurması emri verildiği halde erkek çocuk doğurmaya karar veriyor. Ve Bene Gesserit'lere karşı gelerek erkek çocuğu doğuruyor. Harkonnenler ise başka bir hanedan ve gidip Prime gezegeninde hüküm sürüyorlar. Arkamda gördüğünüz solda 3. gezegen bu. Karakterleri gibi gezegenleri de kara, kapkara. Sapkın bir liderleri var. O da filmde kara sular içinde banyo alırken gördüğümüz Baron Harkonnen. Baron'un yeğenleri de yönetimde ve savaşlarda Baron'u temsil ediyorlar. Yeğenlerinin adları Rabban ve Fate Rauta. Kaytaen gezegeni ise İmparator Shaddam 4'ün gezegeni, en sağda görünen gezegen. Kızı Prenses Urulan aslında romanın da yani filminde narrator'ı yani anlatıcısı. Şimdi burada bir de Arrakis gezegeni var. En solda gördüğümüz. İşte bu kumların renginde görünmekte ve bütün olay Arrakis gezegenini elinde tutmakla alakalı. Çünkü spice dedikleri yani baharat dedikleri özel bir madde çıkıyor kumlarından ve bunu madencilikle çıkarıyorlar. Çok yorucu bir işlem çünkü maden çıkarılırken oradan yani spice çıkarılırken çıkaran makinenin yaydığı titreşimlere kum solucanları geliyor. Bu kum solucanları da o makineleri yutuyorlar. O yüzden özel aletlerle bekliyorlar başında. Çıkarım yapılırken tam eğer solucan geliyorsa bunu tepeden tespit edip direkt aleti yukarı kaldırıp bir başka yerde devam ediyorlar madenciliğe. Ve bunu bu çıkardıkları baharattaki maddeyi gezegenler arası seyahat edebilmek için, mentatlar için kullanıyorlar aslında. Dolayısıyla herkes bu maddenin peşinde ve bunu imparator çıkarılmasını Harkonnenlere vermiş. Fakat bir anda karar değiştiriyor. Harkonnenler orayı terk etmelerini artık Atreideslere vereceğini söylüyor. Aslında burada bir oyun var. Atreidesler daha yeni başladığında Arrakis'te baharat aramalarına tepesine imparatorun askerleriyle Harkonnen'in askerleri iniyor. İşte burada bir tuzak var ve bunu aslında olabileceğini öngörüyorlar fakat onlara verilen görevi de gerçekleştirmek zorunda oldukları için Arrakis gezegenine gidiyorlar. İşte film buradan sonra başlıyor. Evet, buradan sonra başlayan filmde acaba Paul gerçekten o beklenen Mehdi olabilecek mi? Kwisatz Haderach olabilecek mi? Ona giden yolda Paul bayağı bir zorlu bir süreç atlatıyor. Gelelim Dune evreninin olmazsa olmaz bilinmesi gereken önemli mevzularına. Bene Gesseritler asıl amaçlarını demin anlattım size. Sadece kadın öğrenciler için açılmış mental ve fiziksel eğitim aldıkları kadim bir okul. Bir de mentatlar var. Onlar da matematik konulu bir okulda okuyorlar ve makinelerin yerini tutan insanlar olarak görev alıyorlar. Çünkü Butlerian cihattan beri düşünebilen makine ve robot üretimi yasak. Bu ihtiyacı insanların karşılayabilmesi için bu okullar açılmış. Kwisatz Haderach'ı demin anlatmıştım. Kitabın arkasındaki açıklamasına göre yolun kısaltılışı anlamına geliyor. Bene Gesseritlerin bilinmeyene karşı genetik yoldan üretmeye çalıştıkları çözüme, yani organik zihinsel güçleriyle uzay ile zaman arasında köprü kuracak erkek Bene Gesserit'e verdikleri isim. Lisan al Gaib,
Dış dünyadan gelen ses, demin de bahsettiğim Fremenlerin Mesih efsanesinde Arakis'e dışarıdan geleceği söylenen peygamber. Su veren şeklinde tercüme edildiği de olur. Muaddip, Arakis'e uyum sağlamış kanguru faresi. Fremenlerin dünya ruh mitolojisinde bu yaratık gezegenin ikinci ayının üstünde görülen şekille özdeşleştirilir. Bu yaratık çölün içlerinde sağ kalabilme kapasitesiyle Fremenlerin hayranlığını kazanmıştır. Usul, Fremen dilinde sütunun temeli anlamına gelen sözcük. Türkçe'ye yöntem anlamıyla girip yerleşmiş bir sözcük. Bir de biz sanat müziğinde kullanılan ritimlere de usul adını veriyoruz. Filmde sadece sütunun temeli anlamında kullanılmış. Sandworm, kum salıcanı yerel ismiyle Şeyh Hulut, Arakis kum salıcanı, çölün yaşlısı. Yetişkin kum salıcanları devasa boyutlara ulaşabilir. Çölün içlerinde 400 metreden uzunları görülmüştür. Hemcinsleri tarafından öldürülmezleri onlar için zehirli olan suda boğulmazlarsa çok uzun süre yaşarlar. Arakis'teki kumların çoğunun kum salıcanlarının hareketleriyle oluştuğu düşünülür. Arakis gezegeninde yaşayan Fremenlerin bu hayata adapte olabilmeleri için suyla ilgili aldığı tedbirler çok önemli. Bunlardan biri de still suit. Still suit dediğimiz şey aslında vücudun suyunu topluyor ve tekrar size içecek su olarak sunuyor. Çok düşük bir miktarını kaybediyorsunuz gün içinde. Çok büyük, çok sıcak bir havanın içinde vücudun bu kadar sıvıyı kaybetmeden yaşayabilmesi çok önemli. Çünkü çölde gerçekten su yok. İşte aslında burada muaddip faresi de kanguru faresi de aslında bu şekilde bir yaşam sürüyor. Bir şekilde filmin bir karesinde görüyorsunuz kulağından su toparlanıp tekrar ona içecek su olarak geri dönüyor. Zannediyorum bundan esinlenmişler still suit'i tasarlarken Fremenler. Evet. Reverend Mother olarak andıkları kendilerinin Bene Gesseritlerin en üst kademesinde olan kadın. Bu bir şekilde solucanlardan alınan zehri kullanaraktan algıların açılmasını sağlıyor ve farklı bir boyuta taşıyor kendini bu insan. Evet. Gomjabbar bunu birazdan videosunda aktaracağım size. Gomjabbar bir iğne ama iğnenin ucunda zehir var. Paul bu Gomjabbar'la tanışmasını çok ani bir şekilde yaşıyor. Bir anda böyle bir testin içine düşüyor. Aslında insanlık testini yapıyorlar. İnsan farkındalık testi yapılıyor bununla. Kendilerine göre bir hayvan içgüdüleriyle davranır ve kaçar. Ama bir insan her tür acıya dayanabilme gücünü kendinde bulmalıdır. Ve burada bir kutunun içine Paul'ün eli sokuluyor ve aslında orada ağrı halüsinasyonu yaşatılıyor ona. Eline hiçbir şey olmuyor fakat onun yaşadığı his eli parçalanıyormuş gibi bir acı orada. Ve aniden iğneyi de boynuna tutuyor. Bene Gesserit rahibesi. Eğer kımıldarsan, eğer elini çekersen bu iğneyle seni öldüreceğiz diyor. Çünkü onlar erkek çocuğun dünyaya gelmesini istemiyorlar. Eğer istedikleri kapasitede bir erkek değilse ve bunu test ediyorlar. Testle ortadan kaldırıyorlar eğer bekledikleri insan farkındalığında olan kişi değilse. Paul daha önce annesi tarafından eğitime tabi tutulmuş ve böyle zamanlarda aslında ne yapacağını çok iyi biliyor.
İşte aklına annesi tarafından öğretilenler geliyor o sırada ve bunları tekrar ediyor. Her insan evladının canının yanacağı kadar Paul'ün de canı yanıyor ve bağırmaya başlıyor. Rahibe orada ona "Silence!" diyor. Sessizlik. Paul dişini sıkarak içinden acısını yaşamaya devam ediyor. Bir yandan da korku zihin katilidir diye tekrarlıyor Paul o sırada. Paul'un elini soktuğu kutu bu. İçinde acı halüsinasyonu yaratılan kutu bu. Aslında bir nevi hipnozvari bir şey yaşatılan şey. Tamamen güç gösterisi. İleri derecede güçleri olan Bene Gesserit rahibesinin aslında bu yolda yeni olan bir insan üstündeki güç denemesinden başka bir şey değil. Paul acılar içinde kıvranıyorken ona "Silence!" diye bağıran doğruyu söyletene filmin sonunda bir sürpriz yapacak. İşte bu kareyi ufak da olsa verdim. Biraz içiniz rahatlasın. Karşılıksız kalmayacak. Silence kelimesini rahibe şimdi de Paul'den duyuyor olacak. Crysknife dediğimiz şey de kristal bir bıçak anlamında aslında. Bu Fremenlerin kutsal bıçağı, kutsal kılıcı. Şöyle bu kum solucanlarının dişlerinden üretiliyor. Evet, melanj dediğimiz şey de baharatın baharatı. Bu çok önemli bir madde. Bunu çıkarmak için uğraşıyorlar. Hatta aslında bir manada da bağımlılık yaratan bir madde melanj. Burada hatta onunla ilgili bir bilgi var. Sadece 2 gram, günde 2 gram alınabiliyor. 70 kiloluk bir vücut ağırlığı için. Bunun üstüne çıktığınızda bağımlılık yaratan bir madde. Evet, Sardukar'da fanatik askerleri, imparator padişahın fanatik askerlerine verilen ad. Cihat, Butlerian cihat var. Bu şöyle söyleyeyim, 201 yıllarında yaşadıkları, 201 yıllarında yaşadıkları ve 108 yılında da biten bir savaş. İnsanlar makinelerle savaşıyorlar ve bundan sonra da dünyada düşünebilen makine üretilmesi tamamen yasaklanıyor. Bu bir dönüm noktası olan bir savaş aslında onlar için. Fremenler de Arakis'teki özgür bir kabile. Bunlar Fremenler baharatı çıkaranlara çok çektiriyorlar. Çünkü kendi memleketlerini kendilerinin yönetmesi ve kimsenin aslında gelip baharatlarını ellerinden almasını istemiyorlar. Bu yüzden hep tuzaklar kuruyorlar, hep zora sokuyorlar oradan baharat çıkaranları. Fakat Duke Leto daha önceden kendi sağ kolunu onlara göndererekten onlarla tanışıp onlara kendini sevdirip onları aslında kendi tarafına çekmeyi de beceriyor. Fakat maalesef olayın devamı gelemiyor. Çünkü suikaste kurban gittikten sonra Duke Leto, Paul'le annesi kaçmak zorunda kalıyorlar. Zaten filmin ana konusu da Paul'ün çöldeki yaşam mücadelesi. Ama şu da bir gerçek ki onlara bu şekilde yaklaşımlarının meyvelerini de aslında Paul topluyor. Mentat da özel bir okuldan mezun olan, mental kabiliyetleri geliştirmiş insan bilgisayarlarına deniyor. Bunlar insanlar aslında fakat öyle yetiştiriliyorlar. Kitabın arkasındaki sözlüğe göre Mentat
üstün mantıksal başarılar elde etmek üzere eğitilen imparatorluk vatandaşları sınıfı, insan bilgisayarlar. Ses dediğimiz şey, ses gücü, Bene Gesseritlerin demin de anlattığım o hipnoz etkisine sahip sesleri. Hayat suyu dedikleri Water of Life bir nevi aydınlatıcı zehir. Bu bir kum solucanının aslında boğularak öldürülürken çıkardığı bir zehir ve bunu Reverend Mother, yani Bene Gesseritlerin baş rahibeleri kullanıyor. Paul karakterini Timothée Chalamet oynuyor ve Paul karakteri çok farklı isimler alıyor filmin içinde. Şimdi bunları inceleyeceğiz. Evet. Paul çok masum, çok bir şeyden habersiz görüntüsünü görüyoruz bu resimde. Oraya gittiğinde insanlar onun lisan-ı gayb olduğunu düşünüyorlar. Fremenler bunu düşünüyor. Fremenler neden böyle düşünüyorlar? Çünkü Fremenlere yüzyıllarca önce Arakis gezegenine gelip orada aralarında yaşayaraktan Bene Gesserit rahibeleri tarafından bu efsane yıllar önce onlara söylenmiş, bir şekilde onların efsanesi haline getirilmiş, bilerek, isteyerek, yıllar sonra Kıvizat Haderach geldiğinde onu lisan al-gayb olarak kabul etmeleri için yüzyıllar önce uydurulmuş bir efsane. Zaten lisan al-gayb yabancı lisan konuşan insan anlamında. Dolayısıyla efsaneye göre onlar gelecek olan Mesihlerinin başka lisan konuşan bir insan olmasını bekliyorlar. Paul geldiğinde zaten ona lisan al gayb diye de bağırıyorlar. Aslında onlar zaten kararlarını vermişler Paul hakkında. Paul çölde annesiyle yaşam mücadelesi verirken orada Muad'Dib adındaki fareyi görüyor. Yani Muad'Dib adındaki değil, fareyi görüyor. Farenin adı Muad'Dib. Bir fare değil aslında, kangurdan türeyen bir tür. Faremsi küçüklükte ama kanguru ile fare arasında bir tür diyebiliriz. Fakat bu çölde yaşamayı çözmüş bir hayvan. Daha da önce anlatmıştım. İşte aynı zamanda da ayın yüzünde de görünüyor görüntüsü. Ona benzeyen bir şekil var orada. Fremenler onu öyle kabul etmişler diyelim aslında. Paul çölde yaşam mücadelesi vermeye başladığı andan itibaren ismine Muad'Dib'i ekliyor. Paul Muad'Dib diyor kendine. Çünkü çölde yaşamayı öğreniyor. Çölde ayakta kalmayı, susuz o still suite'lerle yaşamayı öğreniyor. Bu yüzden de Muad'Dib adını alıyor. Yani Paul her girdiği mekana şarta göre aslında ismini de değiştiriyor. Bence onun hayatını da bir nebze kolaylaştırıyor. Çünkü anıldığınız isim sizde muhakkak bu şeyin etkilerini de veriyordur. Vermesi gerekiyor. Çünkü anlam, mana, içerik gerçekten isimlerde bence de çok önemli. Derken ona katıldığı Fremen kabilesi usul adını uygun görüyorlar. Usul bir sütunun temeli, taşıyıcısı anlamına geliyor. Dolayısıyla bu ismi de herkese aslında vermiyorlar. Dolayısıyla da Paul onların güvendiği bir insan haline geliyor. Yani sütunu taşıyan kişi olarak görüyorlar aslında. Ona bir görev atfedilmiş gibi. Paul her isminde daha bir özgüven kazanıyor. İlk resmini görüyorsunuz. Bu ilk onlara Arakis görevi verildiğinde
törendeki hali, kaşlar inik, daha bir böyle özgüvensiz, daha bir çocuksu. Lisan-ı gayb olarak gittiğinde biraz daha farklı. Muadip olduğunda çok daha özgüvenli. Usulle birlikte zaten muadip aşağı yukarı yakın zamanlarda çok özgüvenli, güçlü bir insan haline dönüştüğünü görüyoruz. Dolayısıyla isimlerin aslında insan üzerindeki etkilerine de burada bir vurgu yapılmış oluyor. Evet, Paul çölde neler yapacak? Mücadelesi nereye kadar? İlk bölümün sonunda Jamis'i öldürmek zorunda kalmıştı. İkinci bölümde neler yaşayacak? Onu burada anlatmıyorum ama birinci bölümde yaşadığı şeyleri aşağı yukarı anladınız. Çölde annesiyle birlikte yaşamak zorunda kaldı. Çünkü Arrakis'te onlara babasına suikast düzenlendikten sonra bütün orduları yok edildi. Birkaç kişi dışında hepsi öldürüldü. Paul'le annesi de bir şekilde kaçtılar. Kaçtıkları çölde de verdikleri yaşam mücadelesini gördük birinci bölümde. İkinci bölümde çok daha farklı şeyler bizi bekliyor olacak. Onu burada anlatmıyorum çünkü bu aslında ikinci bölüme hazırlık videosuydu. Bunları bilirseniz ikinci filme girdiğinizde birçok şey kafanızda oturmuş olur diye düşünüyorum. Şimdi hoşça kalın.